Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün, sizlere iyi kalpli fırıncının iyiliği sayesinde nasıl bir değişim geçirecek? Bunları göreceğiz inşallah. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlenmeler. Eskiden, Hicaz topraklarında Cabir adında bir adam yaşardı. Cabir, ülkedeki en zengin adamlardan birinin bahçesinde bahçıvan olarak çalışıyordu. Uzun yıllar boyunca bu bahçede emek vermişti. Günlerden bir gün, bahçe en güzel ve en verimli haline ulaştığında, bahçenin sahibi Cabir'i işten kovdu. Ona bahçedeki görevlerini tam anlamıyla yerine getirmediğini öne sürdü. Oysa gerçekte, bahçenin bu kadar yeşil ve güzel olmasında Cabir'in emeği büyüktü. Bu bahçenin göz kamaştıran güzelliğe kavuşmasında en büyük pay onundu. Ancak, işten kovulmasının gerçek sebebi, bahçe sahibinin eşiyle ilgiliydi. Kadın, kocasından Cabir'i kovmasını ve bahçeyle ilgilenmesi için kendi kardeşini işe almasını istemişti. Bahçenin sahibi de eşinin isteğini yerine getirdi ve Cabir'i kapının önüne koydu. Cabir, bu haksızlığa uğradığında büyük bir üzüntü ve çaresizlik içinde evine döndü. Tek geçim kaynağı bu iş olduğu için ne yapacağını bilemiyordu. Yaşlı ve dindar annesi onun üzüldüğünü görünce ona moral vermeye çalıştı. Cabir olanları annesine anlatınca, annesi ona babasının mesleği olan fırıncılığı yapmasını önerdi. Cabir, çocukken babasından fırıncılığı öğrenmişti. Annesi, uzun zamandır zor günler için sakladığı altınlarını çıkardı ve bunları oğluna verdi. Altınları satmasını ve elde ettiği parayla un alarak, babasının ölümünden sonra kapanan fırını yeniden açmasını söyledi. Fırıncılıktan kazanacağı para çok fazla değildi. Ama başka bir seçeneği olmadığı için Cabir, elindekine razı oldu ve Allah'a tevekkül ederek yeni işine başladı. Az da olsa kazanç sağlıyordu. Ama haline şükrediyor ve elindekilerle yetinmesini biliyordu. Ve bir gün, Cabir hamur yoğurmakla meşgulken, odunların üzerine simsiyah bir karga kondu ve kulakları sağır eden bir şekilde ötüp durmaya başladı. Cabir, onu kovalamak için elini sallayıp, "Git buradan, karga! Defol!" diye bağırdı. Fakat karga yerinden kıpırdamadı. Gözlerini Cabir'e dikmiş, ötüp duruyordu. Bunun üzerine Cabir, belki yaklaşınca karga korkar ve uçar gider diye düşündü. Yavaşça ona doğru ilerledi. Ancak yaklaştığında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Karganın bacağı kırılmıştı. Cabir, karganın yardım istediğini düşündü. Hemen küçük bir dal parçası buldu. Karganın kırık bacağına destek olsun diye ona bağladı. Böylece kemiği sabit kalacak ve iyileşme şansı bulacaktı. Ardından ona biraz ekmek ve su verdi. Sonra da işine geri döndü. İşine dalıp kargayı unuttu. Günün sonunda, fırından çıkarken gözleri kargaya ilişti. Fakat ilginç olan şuydu. Karga hala aynı yerdeydi ve ona verdiği ekmeğe hiç dokunmamıştı. Cabir içini çekerek, "Demek ki ekmek sevmiyorsun ey karga. Belki de et istiyorsun," dedi. Sonra kendi kendine düşündü. "Peki, o halde. Bugün kazandığım parayla sana küçük bir et parçası alırım. Oysa bu parayla annemin en sevdiği kurutulmuş balığı almayı düşünüyordum. Ama eminim, annem burada olsaydı benim şimdi yaptığımı yapmamı isterdi." Bunu söyleyerek kargayı nazikçe ellerine aldı ve kasaba doğru yola koyuldu. Oradan küçük bir parça et satın aldı ve kargaya verdi. Karga hemen eti kaptı ve hızla yedi. Cabir ise yoluna devam edip evine döndü. Gece olunca, Cabir kargayı dışarıda bırakmak yerine, onu bir gece boyunca evinde misafir etmeye karar verdi. Sabah olunca serbest bırakacaktı. Sabah olduğunda, kargayı dışarı çıkardı ve kapıyı kapattı. Ancak karga bir anda yüksek sesle ötmeye başladı. Sanki gitmek istemiyordu. Karganın rahatsız edici ve sürekli çığlıkları nedeniyle, Cabir onu tekrar içeri almak zorunda kaldı. İçeri girer girmez, karga sessizleşti ve artık o sinir bozucu ötüşünü yapmıyordu. Bu durum karşısında Cabir şaşkına döndü ve ne yapacağını bilemedi. Annesinin yanına giderek ona kargayı anlattı ve evden ayrılmak istemediğini söyledi. Annesi, birkaç gün boyunca ona bakmasını ve bacağı iyileşene kadar ona iyi davranmasını tavsiye etti. Ayrıca, bunu Allah rızası için bir sadaka olarak görmesini önerdi. Cabir, annesine çok saygılıydı ve onun hiçbir sözünü geri çevirmezdi. Bu yüzden onun dediğini kabul etti. Ancak bir şeyi fark etti, bu karga sadece et yiyordu ve Cabir'in her gün ona et alacak parası yoktu. Bu durumu annesine söylediğinde, annesi ona Allah'a güvenmesini ve her şeyin bir yolunun bulunacağını söyledi. Bunun üzerine Cabir, kargayı evde bırakarak işe gitmek için yola koyuldu. İşini bitirdikten sonra fırını kapatıp çıkmaya hazırlanırken, şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Karga, fırının dışındaki odunların üzerinde duruyordu. Cabir'in kendisini gördüğünü fark eden karga, yüksek sesle ötmeye başladı. Sanki onu çağırıyordu. Cabir şaşkın bir şekilde kendi kendine düşündü.
Bu kargada neyin nesi? Sabah evden çıkarken kapıyı iyice kilitlediğimden eminim. Sonra bir ihtimal aklına geldi. Muhtemelen annem pencereyi açtı ve karga oradan kaçtı. Ancak bunu fazla umursamadı. Daha önemli bir konu vardı. Karga kesinlikle açtı ve bu yüzden onu takip etmişti. Ama Cabir'in cebinde sadece kendisinin ve annesinin bir günlük yemeğine yetecek kadar para vardı. Eğer karga için et alırsa, o ve annesi sadece ekmekle yetinmek zorunda kalacaktı. Fakat annesinin isteğini hatırladı. Ona iyileşene kadar bak. Bu yüzden, kargayı alıp kasaba götürdü ve ona küçük bir parça et aldı. Karganın açlığını giderdikten sonra onu tekrar eve götürdü. Günler, haftalar geçti. Cabir kargaya baktı. Onu besledi ve iyileşmesi için özen gösterdi. Ve nihayet, karganın bacağı tamamen iyileşti. Artık onunla vedalaşma zamanı gelmişti. Cabir, kargayı ormana götürmeye karar verdi. Eğer onu oraya bırakırsa, evin yolunu bulamaz ve doğal yaşamına dönerdi. Ormana vardığında, kargayı gölgeli bir ağacın altındaki bir kayanın üzerine koydu. Sonra sessizce arkasını dönerek eve doğru yürümeye başladı. Cabir tam bir adım atmıştı ki, karganın ötüşünü duydu. Başta bunun bir veda olduğunu düşündü. Geri dönüp kargaya son bir selam vermek istedi. Ancak gözlerine inanamadı. Karga, gagasında bir kumaş parçası tutuyordu. Oysa biraz önce ağzında hiçbir şey yoktu. Karga, başını sallayarak sanki, "Gel ve bunu al" diyordu. Cabir, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Ama merakı ağır bastı ve kargaya doğru ilerledi. Kumaşı eline aldı, düğümünü açtı ve içindekine baktı. O an gözleri fal taşı gibi açıldı. Kumaşın içinde bir avuç dolusu altın dinar vardı. Ne gördüğüne inanamayarak hızla eve doğru koştu ve olan biteni annesine anlattı. Annesi ona, "Bunun sahibini bulmalısın. Belki birisinin düşürdüğü paradır ve şu an onu arıyordur," dedi. Fakat Cabir, köyde hiç kimsenin böyle bir servete sahip olmadığını iyi biliyordu. Eğer bu kadar altını olan biri olsaydı, köyün en zenginlerinden biri olurdu. Oysa yaşadığı yerde böylesine varlıklı kimse yoktu. Yine de annesinin sözünü dinlemeye karar verdi. Bütün kasabayı dolaştı ve altın kaybetmiş birini aradı. Kasabada bir şeyini kaybeden birinin, yüksek sesle bağırarak kayıp eşyasını sorup soruşturması adettendi. Ancak o gün kimse böyle bir şey yapmıyordu. Sonunda eve geri döndü. Altınları güvenli bir yere koymak için kumaşın içinden çıkardı. O sırada kumaşın üzerinde yazılmış bazı harfler olduğunu fark etti. Cabir, daha önce fark etmediği yazıları, ilk şokun etkisiyle şimdi daha dikkatli inceledi. Kumaşı açtığında, içinde bir mesaj buldu. "Ben, bir cinim ve bir karga suretine büründüm. Efendim, kendisine yardım edecek cesur ve iyi kalpli bir insan aramam için beni görevlendirdi. Senin gerçekten güvenilir ve yardımsever biri olduğunu gördüm. Eğer efendime yardım etmeyi kabul edersen, yarın beni bıraktığın kayanın yanında seni bekliyor olacağım. Ancak reddedersen, bu tamamen senin hakkındır ve seni zorlamam. Üstelik, sana verdiğim altınları geri istemeyeceğim, çünkü onları gerçekten hak ettin." Cabir, okuduklarına inanamadı. Bunun sadece bir saçmalık olduğunu düşündü. Ama her zaman olduğu gibi, bu konuda da annesine danışmaya karar verdi. Annesine mektubun içeriğini anlattığında, annesi bir süre sessiz kaldı ve derin bir nefes aldı. Sonra yavaşça konuştu. "Oğlum, bu saçmalık değil. Sana yardım ettiğin karganın aslında bir cin olduğunu söyleyen bu mesaj doğru olabilir. Bunu, ekmeği yemeyip eti yemesinden anlamalıydım. Çünkü cinler doğaları gereği tuzu sevmezler ve ekmekte tuz vardır. Bu yüzden ona zarar vermemen için senden ona iyi bakmanı istemiştim. Eğer ona zarar verseydin, başına bela açabilirdi. Ama görünen o ki, bu cin kötü niyetli değil. Mesajından da anlaşılıyor ki, saldırgan ya da tehlikeli biri değil. Eğer mümkünse, ona yardım etmekte bir sakınca görmüyorum. En azından gidip onun ne istediğini dinleyebilirsin." Cabir hala kararsızdı ve içi korkuyla doluydu. Ancak annesinin sözleri ona cesaret verdi. İçindeki korkularına rağmen, karga cin ile buluşmaya karar verdi. Ertesi sabah, korku ve şüpheyle dolu bir şekilde evinden çıktı ve ormana doğru yola koyuldu. İçindeki endişeler hala geçmemişti. Cabir kayanın yanına vardığında, gerçekten de karganın orada beklediğini gördü. Tıpkı mektupta yazdığı gibi. Bunu görmek onu daha da korkuttu. Ne yapacağını bilemedi. Tam geri dönmeyi düşünürken, karga dile geldi ve ona şöyle seslendi. "Korkma, ey iyi kalpli fırıncı. Ben, insanlara zarar vermeyen, inançlı bir cinim. İçin rahat olsun. Şimdi beni takip et, seni efendimin yanına götüreceğim. Onu dinledikten sonra, ona yardım edip etmeyeceğine kendin karar verirsin." Karga havalanarak ilerlemeye başladı. Cabir de tereddütlü adımlarla onu takip etti. Uzun bir yürüyüşün ardından,
yüksek dağların arasına gizlenmiş bir mağaraya ulaştılar. Karga mağaraya girdi. Cabir de ardından içeri girdi. Mağaranın içinde devasa bir adam vardı. Ancak vücudu tamamen taşa dönüşmüştü. Yalnızca başı hala normaldi. Cabir şaşkınlık içinde sordu. "Sen kimsin? Ve nasıl bu hale geldin?" Adam derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. "Ben Sultan Şahin'im. Ben ve cinlerden oluşan ordum, hain vezirim tarafından büyülenerek bu hale getirildik. Vaktiyle ona çok güvenmiştim. Çünkü zeki, akıllı ve strateji konusunda yetenekli biriydi. Ama meğer o, büyük büyücüler tarafından bana ihanet etmek için gönderilmiş bir casusmuş. Büyücülerin, insanlara yaptıkları zulmü sonlandırmak için cin ordumla onlara saldırmaya hazırlanıyordum. Fakat onlar, bunu öğrenince bana tuzak kurdular. Şimdi ise ben de onların büyüsüne kurban gittim." Cabir, karşısındaki adamın yaklaşık 20 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Sultan Şahin olduğunu anladı. O zamanlar herkes onun denizde boğulduğunu sanıyordu. Ancak gerçek bambaşkaydı. Bunu öğrenen Cabir, derin bir nefes aldı ve cesaretini toplayarak sordu. "Peki, size nasıl yardım edebilirim, sultanım?" Sultan Şahin ona şu cevabı verdi. "Beni ve ordumu bu lanetten kurtarmak için, büyücülerin gücünü aldığı siyah taşı yok etmen gerekiyor. Bu taş, onların büyülerinin kaynağıdır. Büyücüler, bu taşı, Süleyman peygamberin sarayının altındaki gizli mahzenden çıkardılar. Taşın olduğu yerde, çok daha güçlü ve kutsal bir eşya olduğu söylenir, Süleyman'ın mührü, yani efsanevi yüzüğü. Ancak bu yüzüğe büyücüler, ifritler ve cinler yaklaşamaz. Çünkü yüzük, onlara dokunanı anında yakıp küle çevirir. Yüzyıllar boyunca büyücüler ve kötü cinler, yüzüğe ulaşmaya çalıştılar ama pek çoğu yok olup gitti." Cabir dikkatle dinliyordu. Sultan devam etti. "Sonunda, büyücüler taşın yanındaki yüzüğü alamayacaklarını anladılar. Bu yüzden kurnaz bir plan yaptılar, insanları kandırarak onlardan yardım almaya karar verdiler. İçlerinden biri, dindar ve iyi kalpli bir adamı buldu ve ona, taşın büyük bir şifa kaynağı olduğunu söyledi. Onu çıkarırlarsa, hastaları iyileştirebileceklerini ve insanlığa büyük bir iyilik yapacaklarını anlattılar. Adam onlara inandı ve taşın çıkarılmasına yardımcı oldu. Ama aslında büyücülerin tek amacı, siyah taşı ele geçirerek büyülerini güçlendirmekti. Taşı aldıktan sonra, onun sayesinde bana ve orduma bu korkunç büyüyü yapabildiler." Sultan Şahin derin bir nefes aldı ve Cabir'e ciddi bir şekilde baktı. "Şimdi sana soruyorum, ey cesur fırıncı, bana yardım edecek misin? Bu yüzden, askerlerime, ki onlar aslında inançlı cinlerdi ama büyücüler tarafından kargalara dönüştürüldüler, yeryüzüne yayılıp, bize yardım edecek cesur ve dürüst bir adam bulmaları için emir verdim. Ancak, tüm askerlerin başarısız oldu. Aradığımız özelliklere sahip kişiyi sadece senin karşılaştığın karga bulabildi. O, uzun zamandır aradığımız cesur ve güvenilir kişiyi sende gördü. Bu yüzden, Süleyman'ın mührünü taşıyabilecek kişi olarak seni seçtik. Allah'a ve ardından sana güveniyorum, ey iyi kalpli fırıncı. Eğer bu yüzüğü bulabilirsen, ben ve askerlerim eski halimize dönebiliriz. Bu zorlu görevde seni yalnız bırakmayacağım. Yolculuğun için sana ihtiyacın olan her şeyi sağlayacağım, yiyecek, altın ve ayrıca sana yardım edecek sadık bir askerim olacak. O, tamamen senin emrinde olacak." Cabir bir süre düşündü. Sultan Şahin'den bu büyük karar için zaman istedi. Önce bir süre düşünmek ve annesine danışmak istiyordu. Böylece Cabir, eve geri döndü ve annesine başından geçen her şeyi anlattı. Ondan bu ağır sorumluluk hakkında bir tavsiye vermesini istedi. Annesi bir süre sessiz kaldı ve sonra yumuşak bir sesle şöyle dedi. "Oğlum, seni bu görevi kabul etmekten men etsem bile, vicdanın seni rahat bırakmayacak. Çünkü sen, yardıma muhtaç birini görüp ona el uzatmaktan geri duran biri değilsin. Bu yüzden, bu kararı tamamen sana bırakıyorum. Eğer sana bir yol göstersem ve sen de sadece bana itaat ettiğin için bu yola girsen, o zaman Sultan Şahin'in aradığı özellikleri taşımış olmazdın. Çünkü bu senin kendi özgür iradenle aldığın bir karar olmazdı. Ama eğer ben seni serbest bırakır ve sen kendi isteğinle yardım etmeye karar verirsen, o zaman sultanın aradığı cesaret ve iyilik sende gerçekten var demektir." 6 gün boyunca Cabir ne yapacağını bilemedi. Sürekli düşündü, her saat aklı bu meseleyle meşguldü. Sultanın düştüğü korkunç durumu hatırladıkça, vicdanı onu rahatsız etmeye başladı. Ve nihayet, 7. gün geldiğinde, Cabir, fırındaki işini bitirdikten sonra evine dönüyordu. Ancak yolda, akşam yemeği için alması gereken ekmeği fırında unuttuğunu hatırladı. Hemen geri dönmek için yönünü değiştirdi. Fırına yaklaştığında ise korkunç bir manzarayla karşılaştı. Fırını alevler sarmıştı. İnsanlar yangını söndürmek için çabalıyordu.
Cabir hızla onlara katıldı ve elinden geleni yaptı. Uzun uğraşlar sonunda yangın söndürüldü. Yorgun ama minnettarlıkla dolu bir şekilde, yardım eden herkese teşekkür etti. Ancak, o sırada genç bir adamın elinden yaralandığını fark etti. Buna rağmen yüzünde sevinç dolu bir ifade vardı. Cabir, merakla ona yaklaşıp sordu. "Bu yarayı nasıl aldın?" Genç adam gülümseyerek cevap verdi. "Seni hala içeride sanıyordum. Seni kurtarmak için camı kırmaya çalışırken elim kesildi. Ama içeri girmeden önce, senin dışarıdan geldiğini gördüm. Senin içeride olmadığını anlayınca çok sevindim." Cabir, genç adamın cesaretine hayran kaldı ve ona içtenlikle teşekkür etti. Yangını söndürmeye yardımcı olan diğer insanlara da tekrar minnettarlığını sundu. Ancak, eve döndüğünde, bu olay aklından çıkmadı. Derin düşüncelere daldı ve kendi kendine şöyle mırıldandı. "Bu genç, sadece içeride olduğumu düşündüğü için kendi hayatını riske attı. Oysa ben, sultanın gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunu bildiğim halde neden tereddüt ediyorum? Ne kadar bencil ve kayıtsız davranmışım." O anda, kararını verdi. Ne olursa olsun sultana yardım edecekti. Hemen annesinin yanına gitti ve ona kararını açıkladı. Annesi bu habere çok sevindi ve ona şöyle dedi. "Bu, alman gereken en doğru karardı. Aslında, ben de sana bunu tavsiye edecektim ama bu kararı senin kendi iradenle alman gerekiyordu." Ancak, Cabir'in içinde hala bir endişe vardı. Annesini yalnız bırakmak istemiyordu. Çünkü onun kendi kendine bakacak gücü yoktu. Bunu annesine söylediğinde, annesi tebessüm etti ve ona şu cevabı verdi. "Oğlum, cin karga az önce bana geldi. Sultan Şahin ona, eğer sen ona yardım etmeyi kabul edersen, benimle ilgilenmesi için emir verdi. Sen uzaktayken benim yanımda olacak ve bana göz kulak olacak. Bu yüzden gönlün rahat olsun, git ve Allah'a tevekkül et. İnşallah başarısız olmayacaksın." Cabir, annesinin elini öptü ve başını saygıyla eğerek onu alnından öptü. Ardından, sultanın bulunduğu mağaraya doğru yola koyuldu. Oraya vardığında, Sultan Şahin'in cinlerden oluşan ordusunun onun için hazırlık yaptığını gördü. Ona yiyecek, altın ve bir binek hayvanı ayarlamışlardı. Sultan Şahin ona gururla baktı ve şöyle dedi. "Senin gibi cesur ve mert insanlar çok az bulunur, Cabir. Eğer Allah'ın izniyle bu lanetten kurtulursam, seni en yakınlarımdan biri yapacağım. Şimdi, yolculuğun başlayacak. Hedefin, Şam diyarı. Bu yolculukta sana bir yoldaş eşlik edecek. O, ordumun cesur cini, Alkam, olacak. O sana her adımda rehberlik edecek ve ne yapman gerektiğini gösterecek. Şimdi git ve kaderinle yüzleş." Cabir, cin Alkam ile birlikte yolculuğuna devam etti. Bir süre sonra, yemyeşil, göz kamaştırıcı bir vahaya ulaştılar. Yolculuğun yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen Cabir, burada bir gün dinlenmeye karar verdi. Ancak Alkam onu uyardı. "Bunu yapma Cabir. Bu vaha hakkında korkunç söylentiler var. Burada geceleyenlerin bir daha asla bulunamadığı söyleniyor." Fakat Cabir, Alkam'ın sözlerine kulak asmadı. Ona göre bunlar sadece söylentilerdi. Üstelik vaha, göz alıcı güzelliğiyle insanı büyülüyordu. Her tarafı yemyeşil ağaçlarla kaplıydı. Gölgelik alanları huzur veriyordu ve burada herhangi bir tehlike olduğu izlenimini kesinlikle uyandırmıyordu. Cin Alkam, Cabir'in kararını değiştirmesi için onu defalarca uyarmaya devam etti. Ancak Cabir, onu görmezden gelerek vahayı keşfetmeye devam etti. Sonunda, Alkam bir öneride bulundu. "Madem burada kalmakta ısrarcısın, o halde bir şartım var. Gün batımına kadar burada vakit geçirebilirsin ama güneş battığında vahadan çıkmalı ve etrafındaki bir alanda kamp kurmalısın." Cabir, Alkam'ın bu kadar ısrarcı olması karşısında onu daha fazla dinlememeye karar verdi. Ancak karganın sürekli rahatsız edici ötüşlerinden kaçınmak ve huzur içinde dinlenmek için onun şartını kabul etti. Akşam vakti geldiğinde, Cabir çadırını toplayıp vahanın dışına çıktı. Yine de kampını vahaya yakın bir noktada kurdu. Çünkü bu eşsiz manzarayı izlemek istiyordu. Ancak bir anda, yer sarsılmaya başladı. Cabir, büyük bir korkuyla çadırından fırladı ve karşısında gördüğü manzara karşısında adeta donup kaldı. Vahanın ortasındaki göl, aniden yarılmaya başladı. Su hızla yok olurken, çevresindeki ağaçlar ve yemyeşil bitkiler de içine çekiliyordu. Kısa sürede her şey yok oldu ve göz alıcı vaha, çorak, kuru bir araziye dönüştü. Sanki burada daha önce hiçbir vaha olmamıştı. Cabir, gördüklerine inanamaz halde dona kaldı. O anda, Cin Alkam ona dönerek konuştu. "Bu, büyücülerin tuzaklarından sadece biri. Siyah taşın gücünü kullanarak Şam topraklarının çevresinde bu tür ölümcül tuzaklar kurdular. Amaçları, Şam'a ilerleyen orduları yok etmekti. Sen az daha bu tuzağa düşecektin, Cabir. Şam'a doğru ilerleyen orduları yok etmek için bu tuzakları kurdular."
Cin Alkam devam etti. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Ancak senden bir ricam var, Cabir. Lütfen bundan sonra benim uyarılarımı dikkate al ve söylediklerime güven. Cabir, bundan sonra Alkam'ın sözlerine daha fazla kulak vereceğine dair ona söz verdi. Ardından yollarına devam ettiler ve Şam'a doğru ilerlemeye devam ettiler. Öğle vakti Şam'ın sınırlarına yaklaştıklarında, Alkam ona önemli bir uyarıda bulundu. Eğer şu an bu halimle, yani karga kılığında, Şam'a girersem, büyücüler beni hemen fark eder. Çünkü onlar Sultan Şahin'in hizmetkarlarının izini sürüyorlar. Tek çözüm, şehre büyücülerin gözetiminin zayıf olduğu bir vakitte girmek. Bu da ancak gün doğarken mümkün olacak. Ardından, Cabir'den şehre yalnız başına girmesini istedi. Kendisi ise uygun zamanı bekleyecek ve daha sonra onun yanına gelecekti. Cabir, bu plana uyarak Şam'a doğru ilerledi ve şehre giriş yaptı. Ancak şehre adım atar atmaz, garip bir durum fark etti. Şehir, deli ve aklı karışmış insanlarla doluydu. Her köşede anlamsızca konuşan, kahkahalar atan, kendi kendine mırıldanan insanlar vardı. Normal, aklı başında birini bulup ona soru sormak istedi ama böyle birini bulmak neredeyse imkansızdı. Şehirde dolaşmaya devam etti ve hava kararmaya başladığında, küçük bir köye ulaştı. Yorgun olduğu için geceyi geçirecek bir yer bulmaya karar verdi. En yakın eve yöneldi, kapıyı çaldı. Kapıyı açan kişi, kambur bir adamdı. Adam, onu güler yüzle karşıladı ve içeri davet etti. Ev sahibi, Cabir'e akşam yemeği ikram etti ve onun için bir yatak hazırladı. Cabir, yolculuğun yorgunluğuyla hemen uykuya daldı. Ancak gece yarısı olduğunda, kulağına fısıldayan bir sesle uyandı. "Kalk ve kaç. Yoksa bu kasabanın halkına ne olduysa, aynısı senin de başına gelecek." Cabir korkuya kapıldı. Ancak fısıltının aslında Cin Alkam'ın sesi olduğunu fark etti. Hemen yatağından kalktı ve sessizce kambur adamın evinden çıktı. Dışarı çıktığında, uzakta onu bekleyen cin kargayı gördü. Hemen yanına giderek ona sordu. "Neden beni burada kalmaktan alıkoydun? Ne vardı bu evde?" Cin Alkam, ciddi bir ifadeyle ona cevap verdi. "Bu köyün insanları büyücülerle işbirliği yapıyor. Buraya gelen yabancıların akıllarını çalarak onları kontrolsüz hale getiriyorlar. Böylece büyücüler, onlara istedikleri zaman kolayca hükmedebiliyorlar." Bu açıklama karşısında Cabir ürperdi. Eğer Alkam onu zamanında uyandırmasaydı, belki de bir daha asla eski haline dönemeyecekti. Ardından, Alkam ona kendisini takip etmesini söyledi. Cabir, onun peşinden giderek şehrin dışında yaşayan yaşlı ve bilge bir adamın evine vardı. Bu adam, Sultan Şahin'in eski dostlarından biriydi. Bilge adam, onların geliş amacını öğrenince büyük bir misafirperverlikle karşıladı. Onlara yiyecek ve sıcak bir yatak sundu. Cabir ve Alkam, geceyi orada geçirdi. Sabah olunca, yolculuklarına devam etmek için hazırlanırken, bilge adam onlara şu bilgiyi verdi. "Eğer Süleyman'ın mührünü bulmak istiyorsanız, önce büyücüler tarafından kandırılan ve onlara siyah taşı çıkaran adamı bulmalısınız. Ancak o, taşın çıkarıldığı yeri biliyor. Eğer yüzük gerçekten oradaysa, size ancak o rehberlik edebilir." Bunun üzerine, Cabir ve Cin Alkam, doğru yolu gösterecek olan o adamı bulmaya koyuldular. Nihayet adamın evine ulaştıklarında, Cabir ona tüm hikayeyi anlattı ve yardım etmesini istedi. Adam derin bir iç çekerek konuşmaya başladı. "Büyücüler bana, sırlarını kimseye açıklamamam için yemin ettirdiler. Eğer konuşursam, beni öldüreceklerini söylediler. Ama içimde büyük bir pişmanlık var. Çünkü onlara yardım ederken, iyi bir şey yaptığımı sanıyordum. Oysa farkında olmadan büyük bir kötülüğe sebep oldum. Artık hatamı düzeltmek istiyorum. Bu yüzden size yardım edeceğim." Ancak adamın kafasını kurcalayan bir konu vardı. Merakla şunları söyledi. "Büyücüler, bana siyah taşı ancak ay tutulması sırasında aramamı söylediler. Ama nedenini asla açıklamadılar. Neden özellikle o zamanı seçtiler?" Bu soruya Cin Alkam hemen cevap verdi. "Sebebi çok açık. Biz cinler ve ifritler, ay tutulması sırasında büyük ölçüde güçsüzleşiriz. O an geldiğinde bilincimizi kaybederiz ve etrafımızda ne olup bittiğini anlamayız. Muhtemelen siyah taş ve Süleyman'ın yüzüğü, inançlı cinler tarafından korunuyordu. Ama bu muhafızlar, yüzüğün gücüne fazla yaklaşamadan uzaktan koruma sağlıyorlardı. Büyücüler, onların bu zayıf anını kullanarak siyah taşı ele geçirdiler. Ve bir kez taşı aldıktan sonra, Süleyman'ın sarayına hükmetmeye başladılar. Şimdi, oraya yaklaşan herkesi yok ediyorlar." Cin Alkam bir an durdu ve devam etti. "Sultan Şahin, bu bilgiyi önceden biliyordu. Bu yüzden bizim Şam'a varış zamanımızı ayarladı ki, yolculuğumuz ay tutulmasına denk gelsin. Ve işte o an bu gece. Eğer planımızı gerçekleştirmek istiyorsak, hemen yola çıkmalıyız. Saraya ne kadar yakın olursak,
fırsatımız o kadar büyük olur. Cabir, büyük bir maceranın eşiğinde olduğunu hissediyordu. Artık geri dönmek mümkün değildi. Ancak şunu bilmelisiniz ki, ben size doğrudan yardım edemem. Çünkü bana da diğer cinlere olduğu gibi ay tutulması sırasında baygınlık gelir. Tek yapabileceğim, size doğru zamanı bildirmek olacak. Sarayın mahzenine girip kazıya başlamanız için en uygun anı söyleyeceğim. Bunun üzerine Cabir, Cin Alkam ve dindar adam, saraya yakın bir yere giderek beklemeye koyuldular. Dakikalar ve saatler geçti. Nihayet, ay tutulmasının ilk işaretleri gökyüzünde belirdi. Cin Alkam, bayılmak üzere olduğunu hissederek son kez onlara seslendi. Zaman geldi. Şimdi harekete geçin. Dindar adam ve Cabir hızla sarayın mahzenine yöneldiler. Oraya vardıklarında, siyah taşın çıkarıldığı yeri buldular ve hemen kazmaya başladılar. Zaman hızla akıyordu. Gecenin karanlığı yavaş yavaş dağılmaya başlıyor, ay tutulması sona ermek üzereydi. İkisi de var güçleriyle kazmaya devam etti. Çünkü sürenin dolmak üzere olduğunu biliyorlardı. Ancak kötü bir şey oldu, ay tutulması sona erdi. Bu anı fırsat bilen ifritler, mahzenin derinliklerinde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissederek hızla oraya doğru yöneldiler. Cabir ve dindar adam, devasa gölgelerin hızla üzerlerine doğru geldiğini gördü. Ölümün artık kaçınılmaz olduğunu düşündüler. Fakat beklenmedik bir şey oldu. İlk ifrit, onlara ulaşır ulaşmaz aniden alevler içinde kalarak çığlık atmaya başladı. Korkunç bir çığlıkla yere yığıldı ve kül olup yok oldu. Bu manzara karşısında diğer ifritler panikledi. Onlara ne olduğunu anlamaya çalışıyor, ancak yaklaşmaya cesaret edemiyorlardı. Tam o anda, Cabir ve dindar adam, Süleyman'ın mührü hakkındaki efsanenin gerçek olduğunu anladılar. Bu yüzük gerçekten de büyücülere, ifritlere ve cinlere zarar veriyordu. Eğer ifritler buradayken bile biri yanmışsa, demek ki mühre çok yaklaşmışlardı. Bu farkındalık, onlara yeni bir cesaret verdi. Daha da hızlı kazmaya başladılar. Yorulmadan, hiç duraksamadan. Ve sonunda, elleri sert bir şeye çarptı. Gözleri parladı. Aradıkları şey buydu, Süleyman'ın mührü. Cabir, onu büyük bir heyecanla eline aldı ve parmağına geçirdi. O anda, vücudunun içinden bir güç dalgasının yayıldığını hissetti. Sanki içindeki tüm zayıflıklar yok olmuş, yerine muazzam bir kudret gelmişti. Bunu gören ifritler, büyük bir korkuya kapıldılar ve sanki kendi yok oluşlarını görmüşçesine hızla kaçmaya başladılar. Cabir ve dindar adam, sarayın mahzeninden çıkıp dışarı adım attıklarında, Cin Alkam'ın onları dışarıda beklediğini gördüler. Cabir, şaşkınlıkla ona sordu. "Sen korkmuyor musun? Sonuçta yüzük sana da zarar verebilir." Cin Alkam, gülümseyerek cevap verdi. "Bu yüzük, yalnızca sahipsiz olduğu zaman cinler, ifritler ve büyücüler için ölümcül olur. Ancak şimdi onun bir sahibi var, sen. Artık sadece senin emirlerine itaat edecek ve senin isteğine göre hareket edecek." Cabir, büyük bir sevinç duydu. Sonunda görevini başarıyla tamamlamıştı. Artık Sultan Şahin'i ve ordusunu lanetten kurtarabilecekti. Dindar adamla vedalaştı ve ona şöyle dedi. "Önce sultanı kurtaracağız. Ama merak etme, en kısa sürede Şam'a dönecek ve burayı büyücülerin zulmünden kurtaracağız." Bunun ardından, Cabir ve Cin Alkam, hızla Hicaz'a doğru yola koyuldular. Ancak şehirden biraz uzaklaştıklarında, Cin Alkam aniden durdu ve Cabir'e dönerek şöyle dedi. "Hicaz'a ulaşmak için günler, hatta haftalar harcamamıza gerek yok. Bu yolu 1 saatten kısa sürede kat edebiliriz." Cabir şaşkınlıkla sordu. "Nasıl yani? Bu mümkün mü?" Cin Alkam, hafifçe gülümsedi ve açıkladı. "Süleyman'ın mührünün en büyük güçlerinden biri, sahibine rüzgarları kontrol etme yeteneği vermesidir. Rüzgarları, senin bineğin haline getirebilir. Tek yapman gereken, yüzüğe bunu emretmek ve gerisini ona bırakmak." Cabir, büyük bir hayret içinde bu gücü denemeye karar verdi. Yüzüğüne odaklandı ve şu sözleri söyledi. "Beni Hicaz'a, Sultan Şahin'in mağarasına ulaştıracak bir rüzgar istiyorum." Ve o anda, hiç yoktan güçlü bir rüzgar oluşmaya başladı. Rüzgar, Cabir ve Cin Alkam'ı hızla taşıyarak Hicaz'a götürdü. Birkaç dakika içinde, Sultan Şahin'in mağarasının önüne indiler. Cabir içeriye girdiğinde, Sultan Şahin'in sabırsızlıkla onu beklediğini gördü. Sultan, gözleri ışıldayarak şöyle dedi. "Allah'ın izniyle başaracağını biliyordum Cabir. Ve şimdi, söz verdiğim gibi seni yüksek bir mevkiye layık göreceğim. Ancak önce, Şam'ı zalim büyücülerden kurtarmalıyız." Ardından, elini uzatarak şöyle dedi. "Şimdi, yüzüğü parmağıma geçir. Gerisini bana bırak." Cabir, büyük bir heyecanla yüzüğü kendi parmağından çıkardı ve Sultan Şahin'in parmağına taktı. O anda, büyü bir anda bozuldu. Sultanın taş kesilmiş vücudu, eski haline dönmeye başladı. Kısa sürede,
Tüm görkemiyle insan formuna kavuştu. Sultan, ayağa kalktı ve hemen elindeki yüzüğü gökyüzüne doğru kaldırdı. Sarayını koruyan cinlerden oluşan ordusu, büyücüler tarafından kargaya dönüştürülmüştü. Ancak sultan, yüzüğünü onlara doğru uzatınca, hepsi eski haline döndü. Sultan Şahin, askerlerine döndü ve güçlü bir sesle emir verdi. "Hazırlanın. Şam'ı kurtarmaya gidiyoruz." Böylece, sultan ve ordusu hızla Şam'a doğru ilerledi. Şam'a vardıklarında, büyücüler ve ifritlerle büyük bir savaş başladı. Ancak Süleyman'ın mührünün gücü karşısında, büyücüler çaresiz kaldılar. Tüm büyücüler, onların yardakçıları ve kötülüğe hizmet eden ifritler yok edildi. Böylece, Şam üzerindeki lanet kalktı ve şehir tekrar huzura kavuştu. Zaferin ardından Sultan Şahin, tekrar Hicaz'a döndü ve tahtına kavuştu. Hicaz halkı, sultanlarının geri dönmesini büyük bir sevinçle karşıladı. Onun şerefine büyük bir kutlama düzenlendi. Kutlama sırasında sultan, özel olarak Cabir'i çağırttı. Cabir geldiğinde, sultan onu yanına oturttu ve herkesin önünde şöyle dedi: "Bu adam, sadece benim değil, tüm halkımızın kurtarıcısıdır. Onun cesareti ve iyiliği olmasaydı bugün burada olamazdık." Sonra kalabalığa döndü ve şu büyük müjdeyi verdi: "Bugünden itibaren, Cabir Şam'ın hükümdarıdır. O, artık en güvendiğim dostum ve en yakın danışmanım olacak." Cabir, annesinin yanına gitti ve ona başına gelen her şeyi anlattı. Annesi, gözyaşları içinde oğluna sarıldı ve onunla gurur duyduğunu söyledi. Bundan sonra, Cabir ve annesi Şam'a taşındılar. Cabir, halkına adaletle hükmeden, bilgeliği ve cesaretiyle anılan bir lider oldu. Şam, onun yönetimi altında altın çağını yaşadı. Ve böylece, hikayemiz burada sona erdi. Umarım bu hikayeyi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.